Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu renkli güllerin yapımını paylaşacağım. Çok güzel oluyor gerçekten. Şu şekilde göstereyim. Evet, malzemelerine baktığımızda ip olarak ben pamuklu ip tercih ediyorum. Genelde Alize Cotton Gold kullanıyorum. Ama siz elinizde ne ip varsa değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan çöp şişlerden kullanıyorum. Makasımız var. Çiçek telimiz var. Bu şekilde. Sıcak silikonumuz var. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milim tığ kullanıyorum. Yapımına hemen başlayabiliriz. Beyaz ipimle başlıyorum. Zincir çekerek başlayacağız. Başlangıç zincirimi yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Toplam 50 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 tane zincirimizi çekip gelelim. 50 zincirimi çektim. Şimdi tığımın başına doluyorum. Tığımın başına bir tane doladım. Bir kere doladım. Sondan bir önceki zincirime, son yaptığımız değil de bir öncekine batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Gördüğünüz gibi. Üçünü birden çekiyorum. Yani yarım trabzan deniliyor buna. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki zincirime batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Başına doladım. Bir sonrakine battım. 3 tane ilmek oldu. Üçünü birden çektim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yarım trabzan yaparak geliyoruz. Zincirlerimin hepsini yarım trabzan yaparak dolduruyorum. Evet, sıra sonuna kadar yarım trabzanla tamamladım. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. Sonuca yapmıştım ya. Artık 5 tane zincir çekiyorum. Bir sıraya geçiyorum. 1 çektim. 2 3 4 5. Şu şekilde çeviriyorum. Şimdi ikili trabzan yapacağız burada. Tığımın başına bir tane doladım. Hemen şuraya ilk yarım trabzanımın tepesine, bu sırada yani döndükten sonraki, buraya batıyorum. İkili trabzan yapacağım. Tığımda yine 3 tane ilmek oldu. 2 seferde çekiyorum bunları. İkisini bir çektim. 2 tane kaldı. İkisini bir çektim. Bu şekilde oldu. Yine tığımın başına bir kere doluyorum. Şimdi sayıyoruz. 1 2 3. Üçüncüye batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Aynı yere, bu ikili trabzan yaptığımız yere yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 seferde çektim. Bakın şimdi bir tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi yine tığımın başına bir kere doladım. Sayıyorum. 1 2 üçüncüye. 1 2 üçüncüye batıyorum. Bir tane ikili trabzan çekiyorum. 2 zincir. Yine aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Sonuncuyu da birlikte yapalım yine. Tığımın başına bir kere doladım. 1 2 3, hemen şu en sonuncuya şuraya batıyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Evet, burayı da tamamladık, bu sırayı da. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Şu şekilde çeviriyorum. Şu boşluklar yaptık ya,
İlk boşluğumun içine batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum burayı. Boşluğumun içine ilmek kaydırma yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başına doluyorum. Bir tane ikili trabzan. 1, 2. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına yine doladım. Aynı yere, aynı deliğin içine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapacağız. Bir trabzanımı yaptım. İkinciyi de yaptım. Boşlukları bu şekilde tamamlıyoruz. Yine tığımın başına doladım. Şuraya. Bakın şu boşluklara değil de şuralara değil, şuralara batıyoruz. Şuraya yani. Battım. Tığımın başına dolayıp batıyorum tabii ki. İkili trabzan yapacağız çünkü. Bir ikili trabzanım ve ikinci. 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde. 2 tane ikili trabzanların ortasına 2 tane zincir çekiyoruz yani. Bu şekilde sıra sonuna kadar, şuraya kadar tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde tamamladım. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi bu şekilde çeviriyorum yine. Tığımın başına bir kere doluyorum. Artık bu boşlukların içlerini doldurmaya geldi. Şimdi tığımın başına bir kere doladım ya. Şu boşlukların içine 8 tane ikili trabzan yapacağız. Hemen başlayalım. 1 8 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ikili trabzanımla doldurdum boşluğumu. Şimdi hemen şuradaki küçük boşluk var ya, şuradaki boşluk. Şurası değil, şurası. Şuradaki boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Tığımın başına doluyorum. Yine şuraya 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 şöyle birbirine çekiştiriyorum. 5 oldu. 6 7 ve 8. 8 tane ikili trabzanımı yine yaptım. Hemen şu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde oluşturuyoruz. Bu şekilde artık renkli kısımlarına geçeceğiz. Beyazdan 2 tane yaptık ya. 5 tane daha beyaz dolgu yaparak geliyoruz. 2 yaptık. 1 2 3 4 5. 5 tane daha beyaz dolgu yapacağız. Yani toplamda 7 tane olacak beyaz dolgudan. Daha sonra diğer rengimize geçeceğiz. 5 tane daha yapıp gelelim. 7 taneyi tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7. Gördüğünüz gibi. Artık diğer renge geçeceğiz. Şimdi önce şu arada küçük boşluğa sık iğne yapıyorduk ya. Bu şekilde tutuyorum. Ya ipimi tığıma dolayıp çekmeden bu şekilde tutuyorum. Renkli ipimle çekeceğim. Lila ile yani. Bunu alıyorum. Bu şekilde beyazla değil de lila ile o sık iğnemi çekiyorum. Bu şekilde. Şu beyaz ipimi şu şekilde çekiyorum. İkisini birlikte böyle tutarak artık lila ile boşlukları doldurmaya başlıyoruz.
Tığımın başına doladım. Yine bu boşluğa 8 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4. Şimdi 4 tane yaptım ya. Şu beyaz ipimi bir keselim. Bunu kesiyorum. Beyaz ipimi kaldırıyorum. Şurada hani sağlam olsun diye bu iki ipi bağlıyorum. Sökülmesin diye. 2 tane düğüm attım. Şimdi orayı da ikili trabzanlarımı örerken arada kapatacağız. 4 tane ikili trabzanımı yapmıştım. 4 tane daha yapıyorum. 1 daha doğrusu 5 2 4 5 oldu. 6 7 ve sonuncuyu da yapıyorum. 8. Evet. Yine şu aradaki küçük boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Şuraya bir tane sık iğnemi yaptım. Yine şuraya 8 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5. Şunu şöyle çekiyorum. 6 7 ve 8. Şuradaki şu iplerim görünmesin diye bunları keseceğim. Zaten düğüm atmıştık onlara. Çirkin durmasın diye. Evet. Şimdi 2 tane yaptım lilamdan. 4 tane daha yapıyorum. Toplam 6 tane lila dolgum olacak. Onları da yapıp gelelim. 6 taneyi tamamladım. 1 2 3 4 5 6. Yine burada şu aradaki sık iğne boşluğumuza batıyorum. Çekmeden bırakıyorum. Mor ipimle tamamlayacağım artık. Mor ipimi aldım. Evet. Mor ipimi aldım. Bu şekilde tutuyorum. Sık iğnemi tamamlıyorum. Şu lila ipten diğer ipimi şöyle çekiştiriyorum. Mor ipimle ikisini tutuyorum bu şekilde. Artık kalan 1 2 3 4 tane kaldı. Bu boşluklarımı da morla tamamlıyorum. Bir tanesini yapalım yine birlikte. 1 2 3 4. Şimdi burada yine şu lila ipimi kesiyorum. Bu ikisini bağlıyorum sağlam olması için. 2 tane düğüm atsak yeterli. Siz kaç tane isterseniz artık sağlam oluyor yeterince. Bu ikisini yürüterek devam ediyorum. 4 tane ikili trabzanımı yapmıştım burada. Kalan 4 tanemi de yapıyorum. 5 oldu. 6 7 ve 8. Evet, 8.'yi de yaptım. Yine şuraya sık iğnemi yapıyorum. Evet. Bu şekilde şunları yine keseceğiz. Sıra sonuna kadar morla tamamlayalım. Toplam 4 tane oluyor sonunda zaten. Evet, sonuncuya geldim morun. Burada 8 tane ikili trabzanımı yaptım. Ekstra olarak buraya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum fazladan. Yani toplamda 11 tane ikili trabzan oluyor son dolgumuzun içinde. Bu şekilde 11 tane ikili trabzanım oluyor. Böyle ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum artık. Evet.
Bu şekilde oluşuyor. Gördüğünüz gibi. 7 tane beyazdan, 6 tane liladan, 4 tane de mor ipimden yaptım. Şimdi şu yeşil kısımların da yapılışını göstereyim. Sonrasında da birleştiririz artık. Şimdi gülümüzün bu çanak yaprağını yapalım. Bu kısmını yani. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Sihirli halkamı oluşturuyorum hemen. Evet. Sihirli halkamın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Şunu biraz çekiyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Bu ilk yaptığım sık iğnemin başına batıyorum. Tepesinden battım. Bu şekilde sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Şu ipimi de şu şekilde ilmek belirleyici olarak kullanalım. Buraya koyuyorum. Araya. Şöyle. Yine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bu sırada sık iğne artırması yapacağız. Bir sık iğnemi yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne. 2. Her deliğin üstüne ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıranın sonunda toplam 10 tane sık iğnemiz olacak. İlk artırmamı yaptım. İkinciye battım. 1 ve 2. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım yine. Bir sonrakine batıyorum. 1. Aynı yere 2. Şu an 3 tane artırmamızı yapmış olduk. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 4 tane artırma yaptık. Son artırmamı da yapıyorum. 1 2 Sıra sonunda toplam 10 tane sık iğnemiz oldu. Şu ipimi tekrar çekiyorum. Evet, bir üst sıramıza geçiyoruz. Yine bunu ilmek belirleyici olarak koydum buraya. Burada bir tek bir çift yapacağız. Yani hemen yanındaki sık iğneme battım yine. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Bir tane tek sık iğne, bir sonrakine aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane yaptım. Yanındakine 2 tane yapıyorum. Bir tek, yanındakine çift. Bir tane tek, yanındakine çift. Sonuncuyu da yapalım. Bir tek, yanındakine yani son sık iğnemize de aynı yere 2 tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bu sıranın sonunda da toplam 15 tane sık iğnemiz oluyor. Şimdi artık uç kısımlarını yapabiliriz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bitirdik artık yuvarlak kısmı. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 Tığımın başına doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. İkili trabzan yapacağız. Bir ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Yanındakine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 Bu şekilde çeviriyorum. Tığımın başına doluyorum. Şuraya değil de şuraya batıyorum. İkili trabzan bir tane. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Bir tane daha şuraya ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekip
ipimi kesiyorum. Çok uzun kesmemize gerek yok ipimizi. Evet. Bu şekilde oluşuyor. İsterseniz bir tane daha yapalım. Sonra tamamlayalım. Şimdi yine zincir başlangıcı yapıyorum. Evet. Zincir başlangıcımı yaptım. Hemen şu yanındaki şuraya batıyorum. Sıradaki sık iğneme yani. İpimi çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Yine bir tane başına doladım tığımın. Bir yanındakine yine ikili trabzan. 3 tane zincir çektim. 2 tane de ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Yine 2 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Hemen şuraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek kapatıyorum. Evet. Bu şekilde toplam 5 tane bu uç yapraklarımızdan olacak. Tamamlayalım. Gelelim. Evet. Diğer yaprağımı da yapmaya başlıyorum. Şimdi burada zincir yaparak başlıyoruz. Zincir başlangıcımı hemen yapıyorum. Evet. 15 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 15 15 tane zincirimi çektim. Burada telle örüyoruz. Telimi aldım. Telimi şu şekilde tutarak zincirimin etrafından ölçüyorum. Bu şekilde hemen başlıyorum. Şimdi bir tane sondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne. Başına doladım tığımın. 2 tane yarım trabzan yapacağım. Bir sonraki zincirime battım. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çekiyorum. Yine başına doladım. Battım. 3 tane oldu. Üçünü birden çektim. 2 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başına doluyorum. Hemen şuraya bir sonrakine yani battım. İkili trabzan. Bir sonrakine 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yani tığımın başına 2 kere doluyorum bu sefer. 2 kere doladım. Bir sonrakine batıyorum. 3 seferde çektiğim trabzanlar olacak. Tığımda 4 tane ilmek oldu. Bunu 3 seferde çekiyorum. 1 2 ve 3. 2 kere doluyorum. Battım. 1 2 3. 2 tane üçlü trabzanımı yapmış oldum. Toplam 4 tane olacak. Üçüncüyü yapıyorum şimdi. Üçlü trabzanımı yaptım ve sonuncuya geçtim. 3 seferde çekiyorum. Evet. 4 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi tığımın başına doluyorum. Bir sonrakine ikili trabzan. 2 tane ikili trabzan yapacağız yan yana. Bir sonrakine bir tane daha ikili trabzan. Evet. Şimdi yine tığın başına doladım. 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. Tel örmesi biraz zor oluyor. Ama güzel duruyor. Sonucu da güzel oluyor. 1 ve ikinci yarım trabzanım. Evet. Şimdi
tepe noktasına geldik. Uç noktasına, yani yaprağımızın. Burada uç noktada bir de aynı yere telimi şu şekilde ayarlıyorum. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Son zincirimizin içine battık yani. Aynı yere 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. Evet. Telimi iki ucunu birleştirerek bu şekilde ayarlıyorum. Artık zincirin karşı tarafını örmeye başladık. Yine şu ipimi de burada yürütüyorum. Tığımın başına doladım. Bu sırada bu tarafta ne yaptıysak karşı tarafta da aynısını yapıyoruz. Hemen şuraya batıyorum. 2 tane yarım trabzan yapacağız yan yana. Bir sonrakine 2 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımın başına doladım. Bir sonrakine battım. Bir ikili trabzanım. Bir sonrakine ikinci ikili trabzanım. 2 tane ikili trabzanımı da yaptım. Şimdi 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımın başına 2 kere doladım. Battım. 3 seferde çektiğim trabzanlar. 3. 2 kere doladım. İkinci ikili trabzan, üçlü trabzanımı yaptım. 3 ve sonuncuyu yapıyorum. 4 tane üçlü trabzan yapmış oldum. Şimdi tığımın başına doladım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine 2. Yine tığımın başına doluyorum. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Son kalan zincirime de bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şu şekilde şu ilk yaptığım sık iğnem vardı ya, onun başına batarak ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şu tellerimi şu şekilde kıvırıyorum. Birleştirirken daha kolaylık sağlaması için. Evet. Elimizi şöyle ayarlayalım. Şöyle tutuyorum. Şimdi burada bir zincir çekmiştik ya. Hemen yanına ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İlmek kaydırma. Bir zincir. Hemen yanındakine ilmek kaydırma. Bir zincir. Yanındakine ilmek kaydırma. Bu şekilde bütün sırayı, yaprağımızın etrafını bu şekilde tamamlıyoruz ve bitiriyoruz. Evet. Yaprağımı tamamladım. Şu ipimi telimin etrafından sarıyorum. Telimin etrafına sarıyorum. Çünkü birleştirirken bu yaprağın ucundan biraz bırakıp saracağız. Evet. Azıcık silikonumdan sürdüm tutsun diye. Evet. Artık birleştirmesine geçebiliriz. Şimdi çöp şişimi alıyorum. Çöp şişimin sivri kısmı aşağıda duracak şekilde tutuyorum. Bunun şu son yaptığımız 11 tane ikili trabzan olan yer var ya, onu bu şekilde çeviriyorum. Arka tarafı bize bakacak şekilde tutuyoruz. Şu kalan ipimi de bu şekilde tutuyorum. İçinden yürüteceğim. Şunları şöyle çekelim. Biraz silikonumdan sürüyorum.
Evet. Bu şekilde sarıyorum. Sıcak silikonumu bu kenarlara sıkarak buralara sarıyoruz. Burada şu alt kısmın aynı hizada olmasına dikkat ederek sonuna kadar sarıyoruz bu şekilde. Şu alt kısım hep aynı hizada olsun istiyorum. Evet. Sarımımız tamamlandı. Bu şekilde oldu. Şimdi bu kısmını takalım, çanak yaprağını. Bunun ters tarafı bize gelecek şekilde tutuyoruz. Şuradan tam orta kısmından, sihirli halkamızın ortasından çöp şişimi geçiriyorum. Buraya silikonumdan sürüyorum. Bu şekilde biraz elimle bastırıyorum. Daha sonra şu uç kısımlarını yapıştırmaya geçebiliriz. Bu şekilde sürerek yapıştırıyorum. Bu uç kısımların eğer biraz havada kalmasını isterseniz şu şekilde çok uca kadar silikondan sürmeyebilirsiniz. Nasıl isterseniz artık. Bu şekilde sürerek 5 ucu da yapıştırıyorum. Evet, son bir tane kaldı. Evet. Onu da yapıştırdım. Şimdi artık şurayı saracağız, bu kısmını. Bunun için de yine yeşil ipimi alıyorum. Sap kısmını sarmaya başlayabiliriz. Yine ipimi bu şekilde tutuyorum. Ve çöp şişim görünmeyecek şekilde sarıyorum. Evet. Yaprağımı hangi seviyeye takmak istersem oraya gelene kadar saracağız. Bu yapraktan yine siz kaç tane isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Ben bir tane tercih ediyorum. Bu şekilde nereye kadar? Nerede takmak isterseniz yaprağı oraya kadar sarıyoruz. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi bu şekilde alıyorum. Şurayı sarmıştık ya ipimizle. O yüzden biraz böyle orada kalacak şekilde tutuyorum. Tam böyle kökünden değil de şöyle bu şekilde sarıyorum. Bir elimle telimi tutuyorum. Bir elimle de sarıyorum. Bu şekilde. Sararak şu en uç noktaya kadar, sonuna kadar geliyoruz. Evet, en uç noktaya kadar geldim. Burada silikondan biraz sürüyorum ipimi tutması için. Bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Yine şurada biraz sürebilirim. Evet. Elimle bastırıyorum. İpimi kesiyorum. Ve gülümüzü tamamladık. Bu şekilde oldu. Şunu biraz kısa da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi
Çok güzel oluyor güllerimiz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Destek amaçlı. Hoşça kalın.